Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Midas sponsorluğunda gerçekleşiyor. Midas Pro'yu anlatmıştık ve burada derinlikler, aracı kurum dağılımları, takas analizleri de artık eklendi demiştik. Tam biz bunları söyledik. Arkasından staking çıktı. Arkasından portföy performans da ekleniyor. Bunu da Egem sizlere aktardı sosyal medya hesabından. Bitmedi. Tam artık bunlar bitti falan derken bir de bu çıktı. Sol ve ETH taşırsanız işte bu durumda 500 bin liraya kadar %4 ekstra ile kazanç sağlama imkanınız var. Son gün 19 Temmuz. Böyle de bir kampanya var şu anda. Yani birçok şeyler bulunuyor şu anda Midas'ta ve artık ben yetişemiyorum. Tanıtımını yapıyoruz adamların ama o kadar hızlı ilerliyorlar ki yetişemiyoruz. Çok güzel tabii ki böyle gelişmelerin olması. Çünkü aracı kurumlarda genelde pek bir şey olmuyor. Ne yapalım, biz fazla para kazanmıyoruz deyip böyle başka işlere para harcamayı seviyorlar. Bu tip geliştirmelere pek para harcamıyorlar. Ne kadar ucuz yollu halledersek o kadar kar gibi düşünüyorlar. Midas öyle değil, bunu da görmek beni mutlu ediyor. Evet, bugün Amerika kapalı, tatil. E, Tatil derken işte Juneteenth diye bir bayramları var. Bunu Başkan Biden çıkarttı. Daha evvelden Teksas'ta falan kutlanan bir şeydi. Federal bayram olmuş oldu. Borsa kapalı ama işte bazı vadeli işlemler vesaire kısa çalışacaklar. Dün akşam Fed faiz kararı vardı. Beklenildiği gibi faizler değişmedi. Ve işte göreceğiz, bakacağız. İşte bakalım bu savaş ne olacak, bakalım bu ticaret savaşları ne olacak vesaire gibi şeyler oldu, bitti. Başkan Trump kızdı etti zaten. Beklenildiği gibi gerçekleşti her şey. Piyasa şu anda Fed'den 2 tane faiz indirimi bekliyor sene boyunca. Zaten yani her toplantıda bir defa indirecek olsa Temmuz'dan itibaren 4 defa indirebilirdi. Zaten Temmuz'da da indirmesi beklenmiyordu. 3 tane indirebilirdi geriye kalan sürede. Çünkü 3 tane toplantısı var. Onun da 2 tanesini indirecekmiş zaten. Hani belki gönlü olsa bir tane daha indirebilir Hazretlerin. Amerika 2026'da resesyona girecek gibi görünüyor ama öncesinde tabii ki rally olacaktır. Rally beklentimizi koruyoruz. Önce yükseliş, sonra düşüş şeklinde bekliyoruz. Şu anda bakıldığında S&P 500 işte vadelilerde %1'lik bir düşüş. Normal diyoruz biz bunlara. Çünkü biraz daha aşağı seviyelerinde olabileceğini söylemiştik. Şöyle 5780'ler falan bile görülebilir. O zaman alacağız biz de, yani oralara kadar geldi, baktık düşüş durdu. O zaman alacağız. Şu anda bekliyoruz. Zaten piyasada kapalı. Ee, Ek olarak şöyle de bir olay var Amerika'da. O da bugün Market Watch'ta vardı. Onu da söyleyeyim. Şöyle Triple Witching Day dedikleri bu olay. Evet. Bunlar da cadılar oluyorlar. O da yıllar sonra aynı kişilerin çevirdiği filmi de gönderiyor. Gönderme yapıyor. Şöyle Triple Witching dedikleri şu. Bir hisse opsiyonları var. Hisse endeks vadeliler var. Bir de hisse endeks opsiyonları var. Hepsinin son günü yarın, Cuma günü. Ve böyle zamanlarda da piyasada anormal hareketler olması, volatilite olması, hacmin artması falan beklenir ama bugün tatil, belki adamlar, yani havalar da güzel. Cuma gününü de katıp böyle bir 4 günlük kısa bir tatil yapmak isteyebilirler. Amerika'da genelde öyle oluyor. Ya bizdeki gibi böyle kurban bayramı olmadığı için işte aman birisi 9 güne çıkardık desin, o gidelim falan, öyle bir şey olmuyor. En fazla 3 gün oluyor. Bu sefer 4 günlük bir olay, eğer bir günü de katarlarsa. O yüzden yani neler olacağı belirsiz. Yani bugün bir şey söylüyorum, piyasa kapalı. Yarın belirsizlik çok yüksek. Ne olacak? Cumartesi günü bakacağız Amerikan borsasına. Cumartesi günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani onda zaten sabah bir değerlendirmem olacak. Sonra artık aslında pazartesi günü açıldıktan sonra piyasanın yönü falan, gidişatı belli olacak. O zamana kadar da bu belki İran-İsrail savaşında da
bir ateşkes falan gibi bir şeyler de sağlanabilir. Bilemiyorum. Belli değil yani şu anda durum. Biz bekliyoruz arkadaş. Biz bekliyoruz, para piyasası fonunda faizimizi almaya devam ediyoruz. Peki bundan başka kriptolar. Kriptolarda tabii ki bir satışlar gelebileceğini, devam edebileceğini söyledik. İşte satışlar devam ediyor. Şu anda Bitcoin'de tutun diyoruz, almayın diyoruz. Şu 103.460'a gelip oradan bir yukarı yaptı ama fazla çıkamadı. Tekrar gelecek aşağı gibi görünüyor. Orada da destek buluyor ama o yüzden ben şu anda artık satmak için geç olur bence. Ether'de de yani 2454 desteği var. O yüzden Ether'de de tutun. Yani satmak için geç olur. Geç olmuş. Ripple'da biraz daha sert hareketler görebiliyoruz ama orada da tutun. Yani kriptolar tarafında da tutun, bekleyin diyoruz. Peki gümüş şöyle bir yükselen trendde geri çekildi artık. 36'ya kadar düşüşler devam edebilir. Ben devam ettiğini düşünüyorum. O yüzden şimdi alımları biraz belki durdurabiliriz. Belki yarın buradan yukarıya tekrar hareket başlayacak olursa yarın alınabilir. Ama dediğim gibi yarın bir değerlendirmem olmayacak. Cumartesi günü değerlendirme yapabileceğim en erken. Dolayısıyla gümüşte bekliyoruz. Yani gümüşte görüşümüzde bir değişiklik yok. Beğeniyoruz, beğenmeye devam ediyoruz. 38.74 bir sonraki hedefimiz, zaten şu üçgeni de kırdık. Yukarı doğru hareket eder şekildeydik. Bir tekrar test edip tekrar buradan yukarı gitmesini bekliyorum ben gümüşün. Öyle altında görüşümüz değişmedi. Sata döndü demiştik. 3400 doların altında sata döndü demiştik. 3400 doların altındayız. Altında görüşümüz sattır. Görüşümüz sat olduğu zaman altın almak istiyorum, nereye kadar düşmesini bekleyeyim diyen arkadaşlara verecek cevabımız yok. Görüşümüz sat çünkü, değil mi? O zaman yani Almanya ile ilgili bir şeyden bahsetmiyoruz. Burada bu şekilde yani Borsa İstanbul konusunda da bugün faizlerde bir değişiklik olmadı. Borsa İstanbul'da da böyle bir dalgalı ve aşağı yönlü seyir devam ediyor. Ne yapalım? Savaş var. Başka da bir şey olmasını beklememek lazım. Bu arada dün İsrail borsasını vurmuşlar. Tam da biz dedik ya İsrail borsası iyi gidiyor falan diye. Bugün de bazıları bana demiş, bak İsrail'in borsası iyi gidiyor dedin, vuruldu diye. Bakıyorum bugün borsa açık, işte bir yeşil mum daha. Vurulan borsada çıkmaya devam etmiş. Yani böyle şeyler olabiliyor. Bugünlük de bu kadar.